Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün menopoz ve cinsel yaşamı konuşacağız. Herkes konuşmuştur bu konuyu belki ama benim konuşacaklarım çok daha farklı olacak. Onun için mutlaka videoyu takip edin. Şimdi menopoza girmek ne demek? Menopozda yumurtalıkların artık yumurta üretmemesi demek. Biz menopozdaki gelen kadınlara hormon yerine koyma tedavisi yapıyoruz. Çünkü inanılmaz bir eksiklik var. Kadınlar bu anlamda gerçekten de toplum tarafından da, hekimler tarafından unutulmuş durumda. Biz hekimler elimizden geldiğince, özellikle kadın doğum hekimleri, onları destekliyoruz. Erken menopoz dediğimiz şey 40 yaşından önce adetlerin kesilmesi durumu. Bir de doğal menopoz dediğimiz bir şey var. O da 50 yaş civarında adetlerin kesilmesi ama bazen oluyor ki 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşındaki bir genç kadına da, bir genç kıza da bu haberi vermek zorunda kalabiliyoruz. İşte aslında bu bizim için de çok zor. Karşıdaki kadın için de çok zor. Ruhsal anlamda psikolojisine ayrıca konuşacağımız bir video serisi gelecek. Ancak şunu söyleyebilirim ki ben 30 yaşında işte prematür overyen yetersizlik, yani menopoza girdiniz dediğim kadınla 50 yaşında da 55 yaşında da menopoza giren kadında da o hüznü hepsinin gözlerinde görüyorum. Hatta bazen öyle oluyor ki gözlerinden damlalar dökülüyor. Çünkü menopoza girmek kadının bitmesi, yerinin bambaşka bir yere geçmesi, o kadar toplumda kadının kafasında negatif bir algı var ki ondan dolayı da hiçbir kadın menopoza geçişi ya menopoza girmeyi aslında çok da olumlu algılamıyor. Dilimize böyle yerleşmiş, yani menopozlu kadın gergin olur, sinirli olur, aksi olur, işte elinde yelpazeyle böyle biterler filan. Cinsel yaşamı bitti, işte kadınlığı bitti, menopoza girdin, senin kadınlığın artık yok gibi, ne yazık ki zihnimizde hepimizin böyle algılar var. Bu negatif algılarda kadın kaç yaşında olursa olsun normalde fizyolojik bir eylem, yani 47, 48, 50 yaşlarda artık adetin kesilmesi son derece normal ama buna rağmen o kadın bu durumu kolay kabullenemiyor, atlatamıyor. Hatta ailesi de bunu yaşıyor. Menopozun psikolojisini ayrıca bir başka videoda konuşacağız. Bu gerçekten de önemli bir konu. Hatta bir konuklu videoda planlıyorum bununla ilgili. Şimdi bu videoda ben size menopozla cinsel yaşamı biraz konuşmak istiyoruz. Bizde çünkü hastalarımız bunun için bize sıklıkla geliyorlar. Biz de onları jinekolojik muayeneyle değerlendirdikten sonra uygun gördüğümüz hastalara, şimdi vücuttan östrojen kesiliyor ya, östrojen eksiliyor ya, uygun gördüğümüz hastalara hormon replasman tedavisi veriyoruz. Hastaya soruyoruz. Vajinal kuruluğun var mı? Cinsel isteğinde bir azalma var mı? Cinsellikte ağrı yaşıyor musun? Acı yaşıyor musun? Bu soruların cevabına göre biz onlara östrojen yerine koyma tedavisi veriyoruz. Özellikle östrojenin bu vajinal kuruluk kısmında çok ciddi bir başarısı var. Bunları uzun uzun konuşacağız. Ancak neler yapılabilir? Sonrasında cinsel istekte östrojen verdiğimizde artış elde edemediğimiz durumlar da olabiliyor. Hormon yerine koymamıza rağmen. O zaman da lokal testosteron jelleri ya da işte deri üzerine uygulanacak testosteron preparatları ekleyerek kadının cinsel isteğinde artış elde edebiliyoruz. Ancak ne var ki bu tedavilere rağmen bazı kadınlarda sonuç alamıyoruz. Hocam bana geliyor ki, diyor ki hocam artık aklımda cinsellik hiç yok. Hiç aklıma bile gelmiyor. İşte bu kadınlara ben sorduğum zaman, onun işte 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarındaki cinsel yaşamını, hatta ergenlik dönemlerini sorduğum zaman o zamanlarda da cinsel isteklerinin az olduğunu görüyorum bu kadınların. Yani menopozda bunun cinsel isteği azalmamış. Aslında bu daha öncesinden de bu kadın böyleymiş. Yeni bir süreç değil. Cinsel isteksizliği hep varmış. Genellikle bu kadınlar ilk ergenlik döneminde ilk işaretleri başlıyor. Çünkü o ergenlik döneminde beden algısı, cinsellik algısı, evlendikten sonraki cinsel yaşamı, cinsel birliktelikleri, cinselliğe pozitif bakış açısı, yaşadığı cinsel deneyimler ve bundan aldığı hazlar, keyifler onun menopoz öncesi dönemde nasılsa, cinsel açıdan sağlıklıysa menopoz sonrası dönemde de öyle oluyor. Baştan döşeme taşlarını güzel oluşturduğumuz zaman o kadın menopoza girdiğinde de cinsel yaşamında bir problem yaşamıyor. Menopozu tam tersi yeni bir dönem olarak değerlendiriyor. Hatta o diyor ki artık hamile kalma korkum yok. Özgürce seks yapacağım bir dönem ve keyifli cinsellik yaşamanın yollarını arıyor. Herhangi bir problem yaşadığı zaman da kuruluk gibi, yanma gibi, ağrı gibi, o zaman da bizim hekimlerin kapısını erkenden çalıyor. Yani bu durumda kaderine razı olmuyor. Yani aslında kadının ergenlik dönemiyle başlayan, yetişkinlik döneminde de devam eden sürece pozitif bakış açısı, pozitif deneyimleri, pozitif seçimleri, pozitif çift ilişkileri, partner ilişkileri, sağlıklı, keyifli, tatminkar bir cinsel yaşama sahip olan kadınlar menopozda da cinsellikleri
bitmiyor. Aksine keyifli olarak yaşıyorlar. Evet, menopoza girdin. Böyle bir sorunun var. O zaman olayı kronikleşmeden hemen hekimle tedaviye başvurmalısın. Çünkü çözümü var. Hormon yerine koyma tedavileriyle, östrojen, gerekirse testosteron yerine koymayla problemin büyük bir kısmını biz çözebiliyoruz. Ancak problemin algısı kötüyse, yani kadın diyorsa artık ben menopoza girdim, kadınlığım bitti, işte ben artık niye yaşıyorum ki, üreyemiyorum da gibi cinselliğim de bitti inancı menopoz öncesi dönemde de varsa, şimdi menopoz dönemi sonrasında da kadını cinsellikten uzaklaştırabiliyor. Menopoz öncesi eğer kadın cinselliği görevi olarak yapıyorsa, bu benim vazifem işte, çocuk yapmak için bir araç olarak görüyorsa, eşinin, kocasının gönlünü yapmak için bir araç olarak görüyorsa, evliliğin devamı için mecburiyetten katlandığı bir süreç olarak görüyorsa, tabii ki bu kadınların menopozda cinselliklerini tamamıyla bitiriyorlar. Hatta hoşlarına gidiyor. Oh ne güzel diyor, hayatlarından çıkartıyor. Bitti, ne güzel, harika, benim görevim de bitti gibi bakıyorlar. Aslında kadınların cinselliğe bakış açısı ve algılarıyla ilgili bir sorun var demek lazım. Bizi dinleyen, buradan bütün kadın dinleyicilerime söylemek istiyorum. Erkekler cinsellikten bir haz alıyorsa sevgili kadınlar, siz erkeğin aldığı hazın 3 katını, 4 katını rahatlıkla alabilecek bir donanımla yaratıldınız. Ve çoğu kadın bunu başarıyor. Yani bu mümkün. Ama bizim toplumumuzda pek çok kadın orgazm olmayı bilmiyor. Orgazm olma hakkının olduğunu bilmiyor. Bırakın. Bunu keyifli olarak yaşamayı bırakın bilmiyor. Mutlu olacak seviyede bir cinsellik yaşamıyor. Bunu vazife olarak yapıyor. Eşinin gönlünü hoş etmek için yapıyor. Orgazm taklidi yapıyor. Velhasıl biz Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu olarak şuna inanıyoruz ki, sevgili Cem Hocam'ın bir sözü var, burada söylemek istiyorum. Bu ülkenin yarısını kadınlar oluşturuyor. Diğer yarısında kadınlar doğuruyor ve büyütüyor. O yüzden kadın değişti mi? Kadın mutlu oldu mu? Kadın huzurlu oldu mu? Kadın sağlıklı oldu mu? O ailedeki çocuk da mutlu oluyor. O ailedeki eş de mutlu oluyor. Toplumun en küçük birimi aile. Dolayısıyla toplum mutlu oluyor, ülke mutlu oluyor, sağlıklı oluyor. Çünkü erkekler kadınların bir sonucu. Kadın değiştiğinde dünya değişiyor. Daha güzel bir ülke haline geliyoruz. O yüzden de biz kadınlar kendi sağlığımıza, kendi cinsel yaşamımıza, kendi mutluluğumuza önem vermeli. Bu bizim toplumumuzda bir dönüm noktası. Menopozda da en çok buna önem vermeliyiz. Ve sevgili kadınlar, menopoza girdiğinizde cinsellikle ilgili istek azalması, kuruluk, yanma mı yaşıyorsunuz? Bununla ilgili gerçekten elimizde hormon replasman tedavileri var. Hekiminiz size uygun görüyorsa vajinal östrojen kremler, tabletler, testosteron jeller verecektir. Algılarınız bu yönde negatifse bunu pozitife çevirmenin yollarını bir sonraki videoda anlatacağım. Hangi destekleri kullanacaksınız? Hangi aktiviteleri yapacaksınız ki bu istek artışı ve diğer problemleriniz düzelsin? Olayın pozitif algıya nasıl dönsün, bunları ayrıca bir sonraki videoda anlatacağım. Ama şunu unutmayın sevgili kadınlar, cinsellik sizin hakkınız, orgazm olmak sizin hakkınız. Bu insan hakkı anlamında da hakkınız, dinsel boyutta da hakkınız, hukuksal anlamda da hakkınız. Hakkınızı menopoz öncesinde de, menopoz sonrasında da alın efendim. Partnerinizden bunu talep edin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle bu konuyla ilgili anlatacağım. Daha size çok şey var. Hepinize bu konuda bildiklerimi gerçekten anlatmak, bu konuda faydalanmanızı istiyorum. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Sağlıkla kalın.